topun hareketini düzenleyeceğiz. Yani mouse'a tıkladığımız zaman topun yukarı gitmesini sağlayacağız. Onun için bir force vereceğiz topa. Sol taraftan bolu seçelim. Buradan script'ini açalım arkadaşlar. Şu update fonksiyonunun altına if diyoruz. Input get mouse button down. Şuraya parantez açıp 0 yazıyoruz içine. Yani mouse tuşuna basıldığında ne olsun? Yukarıda bir tane değişken yazmıştık. Has started true olacak. Bunu yazmazsak bu alttaki daha doğrusu yukarıda yazdığımız topun pozisyonunu pedal'la birlikte aynı anda hareket ettirmeye devam eder. Has started true olacak arkadaşlar. This yazıyoruz. Get component rigid body 2D velocity yazıyoruz. New vector 2F 10F diyoruz. Burayı kapatıyoruz. Şu virgülü de silelim. Ctrl artı S ile projemizi kaydedip Unity'ye geri dönüyoruz. Başlatalım. Start diyelim. Gördüğünüz gibi sağa sola hareket ediyor. Tıkladığımız zaman topu yukarı doğru belli bir force'la attı. Tabi pencereleri oluşturmadığımız için şu anda top aşağı doğru gitti. Sağ taraftan kaçtı mesela. Şimdi bu aşağıda lost collider yapmıştık. Onu tabi buraya sürüklememiz lazım. Az önceki olayın olmaması için tekrardan bizim collider'larımızı eklememiz lazım. Buradan create empty diyorum. Ne yapalım bunun ismini? Right wall yapalım mesela. Rigid body diyorum. Box collider olacak içinde. Box collider 2 diye ekleyeceğiz. Bunu buraya sürükleyelim. Y ekseninde bunu biraz büyütelim. X ekseninde de büyütelim. Şöyle ortalayıp biraz düzenleme yapacağız. Biraz daha küçülteyim. Bu şekilde fena değil. Ctrl D yapıp bunu kopyalıyorum. Buna da left wall diyeceğim. Ctrl D yap ya da yapalım. Üsttekine biraz farklı olacak ama şunu 1 yapacağım. Bu sefer bunu 12 yapayım. 15 yapayım. 16 oldu. Bunu da buraya koyduk mu? Şimdi başlatalım. Bakalım nasıl olacak. Bu sefer gördüğünüz gibi duvarlardan sekmeye başladı top. Sol tarafı deneyelim. Sol tarafı düzenlememişiz. Nerede? Bu burada. Bunun burada olması gerekmiyor. Bunu tam ekranın yan tarafına koyacağız. Başlatalım tekrardan. Sağ taraftaki çalışıyor. Sol taraftaki de çalışıyor. Biraz bricklerden bahsedeceğiz. Brick dediğimiz buradaki kiremitler olacak. Sprite kısmına gelelim. Sprite kısmında ilk oluşturduğumuz butonu sürükleyip ekrana atalım. Sizde background'un
önünde değil de arkasında gözüküyorsa yani butonu göremiyorsanız şuradan 2D'ye basıp onun ayarlarını yapabilirsiniz. Background'a tıkladığınızda bunun Z ekseni üzerinde kaymasını ayarlayabilirsiniz. Şimdi Game Screen'e döndüm ben tekrardan. Pardon. Şuradan 2D'yi seçeyim. Birazcık düzenleme yapacağız. Çünkü biz daha doğrusu ben bu grafikleri yaparken çok fazla hesap yapmadan ayarladığım için bunun biraz daha oyunu uyarlamasını yapacağız burada. Şimdi buton 1'e tıklıyoruz. Bunun scale'ini 0.5 yapalım. Şunu şöyle sürüklediğimizde tam olarak bir kareyi kaplasın. Alt kısımdan pedal'a gelelim. Pedal'ı 0.7 yapalım. Bunu da 0.8 ya da 7 de olabilir. 7 daha hoş duruyor sanki. Birazcık yukarı kaydıralım. Topumuzu da 0.5 yapalım. 0.5 üstüne koyalım. Bakalım görüntüsü nasıl oldu. Biraz daha hoş oldu sanki. Şimdi butona tıklıyoruz arkadaşlar. Bunun renk ayarlarını yapacağız. Color'ını green yapalım. Yeşil olsun. Ondan sonra buna Rigid Body 2D ekleyeceğiz. Tabii Rigid Body'yi ekledik. Bunu dinamatiği kinematiğe çevirmemiz lazım. Yoksa aşağı düşüyordu. Bir de Box Collider ekleyeceğiz. Box Collider 2D. Zaten dikdörtgen bir görüntü olduğu için Collider'la pek fazla uğraşmamıza gerek yok. Sprite kısmına geliyorum alt taraftan. Create diyorum. C# script. Brick yazıyorum. Bu buton 1'in üstüne geliyorum. F2'ye basıp bunun ismini de green yapayım. Bu script'i bunun üstüne atalım arkadaşlar. Sonra create empty diyelim. Yeni bir tane boş obje oluşturalım. Bunun altına create empty bir daha diyelim. Tab diyelim. Bunu kopyalayabiliriz. Buna da bottom diyelim. Green'i bu tutup top'un üstüne veya bottom'un üstüne nereye koymak isterseniz onun üstüne atacağız. Şimdi bu green'i kopyalayıp dikkat ettiyseniz biz bu Rigid Body 2D, Box Collider falan onları kopyaladıktan sonra duplicate işlemini yaptık. Bunları kopyalamazsanız tek tek uğraşmak zorunda kalacaktık. Şimdi bunu birazcık buraya sürükleyeyim. Sonra ikisini seçeyim. Böyle kolay bir şekilde ekranımıza bunları yerleştirebiliyoruz. Şimdi rastgele böyle bir dizilim yapalım. Bunlardan bir tanesini seçip kopyalayayım. Bottom klasörüne atayım bunda. Bunu da alt kısma yerleştirdim mi? Bunun rengi de mesela ne olsun? Sarı olsun. Şimdi biraz da bundan kopyalayalım. İsmini değiştireyim. Video çok uzun olmaması açısından düzenlemelerle pek fazla uğraşmayacağım. Onları siz nasıl isterseniz yapabilirsiniz. Şimdi buradan Ball'a tıklıyorum. Daha doğrusu şu alt tarafta materyal ayarlamıştık. Materyal kısmında Bones'ı 1 yapalım. Şuradan Edit kısmına gelelim. Proje Settings. Physics 2D. Şuradan
eksi 9, 8 biri eksi 1 yapalım. Tıkladığımız zaman top biraz daha hareket etmiş oldu. Gördüğünüz gibi kutulara çarpınca, bricklere çarpınca oralardan tepki almaya başladı. Durduralım oyunu. Sol taraftan greenlerden bir tanesini seçebiliriz. Buradan brick kısmında C# script'ine tıklayıp maxit diyorum. Private ve bu ne olacak? Timesit. Tabi bunların ne olduğunu belirtmedim. Integer olacak. Yani tam sayı olacak. Noktalı virgül atalım. Şimdi public ile private'ın farkını buradan görebiliriz mesela. Birini public yaptık, birini private yaptık. Buradan tekrar oyunumuza dönelim. Mesela gördüğünüz gibi burada maxit kısmı gözüküyor. 1, 2, 3 diye değiştirebiliyoruz bunu ama private kısmı görünmedi. Bu kodlamadaki farklılıktan kaynaklanıyor. Private'ın özelliği sadece C# script'inde hangi script'te kullanıyorsanız orada gözükmesi. Void start diyorum. Buraya timesit art diyorum. Pardon, yanlış yazdık. Timesit burada 0 olacak. Başlangıçta 0 olması gerekiyor. Void diyorum. On collision enter 2D. Collider değil, collision olacak. Collision yazıyorum. Şimdi bu da brick objesi oluşturduk ya mesela. Onun collider'ına herhangi bir nesne girdiğinde ne olsun diyor. Biz ne olmasını istiyoruz? Timesit artması gerekiyor. Ya da bunu farklı bir şekilde yapalım. Hit to brick diyelim mesela buna. Hit to brick diyelim. Buradan tabi kırmızı oldu altı. Yeni bir şey oluşturacağız. Void hit to brick. Buradan olacak. Timesit'imiz artacak. Ondan sonra diyeceğiz ki if timesit büyük eşittir yapacağız burayı. Büyük eşittir maxit ise maxit'e eşit olursa ne olsun? Destroy olsun. Game object diyoruz. Yani objeyi yok edelim diyoruz. Kaydediyoruz. Projemize dönelim. Mesela bunun maxit'ini 1 yapmışız. Burada bir hata verdik. Script error diye çift tıklayalım. On collision enter 2D. Şuraya mesela burayı da yanlış yazmışız. Bu da 2D olması gerekiyor. Çünkü biri 3 boyutlu oldu. Biri 2 boyutlu. Tanımadı. Bunu kaydedelim. Tekrardan oyuna dönelim. Bunun maxit'i 1. Bakalım. Vurduğumuz zaman yok olacak. Diğerlerinde maxit'i aynı şekilde 1. Tekrar başlatalım. Değdiği zaman objeler yok olmaya başladı. Bir eğitim videosunun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz alt taraftan beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve yeni gelecek videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın.